Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize muhteşem bir sabah diliyorum. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Evet, hem hanımlar hem beyler bence hepimizi ilgilendiriyor. Bugün yüz yaşlanması konuşacağız. Herkes TV8 ekranları başına. Değerli bir hocam var, dermatoloji uzmanı uzman doktor Esra Eşbağ şu anda yayın konuğum. Esra Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yüz yaşlanması konuşacağız. Evet. Heyecanlıyım. Nasıl yenilikler anlatacaksınız acaba bize? Merak ediyorum. Cameron Diaz yıllar önce yüzümün yaşlandığını görmeyi, bana ait olmayan bir yüz görmeyi tercih ederim dedi. Esasında geçtiğimiz günlerde de bu Cameron Diaz'ın bu söylediği röportaj, verdiği röportaj her yerde bangır bangır yayınlandı. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Yani ben açıkçası onu yeni bir röportaj sanıyordum. Sonrasını araştırdım yıllar yeni önce. değil miymiş? Değilmiş. Ben de yıllar yeni önce. zannettim çünkü yeni verildi her yerde. Evet, aslında yeni popüler olmaya başladı hani söylediği şey ama ben araştırdım. Bayağı böyle bir 8-10 yıl evvel falan söylenmiş bir söz aslında. Ama sanırım bu biraz da şeyle alakalı. Artık hani işte yeni lüks, daha doğal görünmek, işte doğal estetiğin biraz daha ön plana çıkmasıyla muhtemelen hani bu röportajı biraz daha hani popüler oldu, çok gündeme geldi diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü estetik çok ulaşılabilir bir şey artık. Hani eskisi gibi değil. Belki bir 15-20 yıl evvel herkesin ulaşabildiği bir şey değildi hani estetik. Ama şu an baktığınızda herkes dudak dolgusu, elmacık dolgusu, çene dolgusu ne biliyor? Botoksu biliyor. Neredeyse birçok insan botoks yaptırıyor. Böyle olunca tabii ki kişinin yüzüne özel bir planlama yapılması, hani o anlık değişimlerdense planlı aşama aşama gidilen, hani o kişinin doğallığını, hatlarını koruyan estetik yaklaşımı biraz daha değerli bir konuma geliyor. Evet, çok. Ama mesela 8-10 yıl önce söylediyse tamam. Daha tamam bence. Ama şu anda bu yapılan medikal estetik anlamındaki mezoterapi bakımları mesela. Mesela sizlerin yaptığı. Bunların bence belli bir yaştan sonra hepimizin ihtiyacı var. Bu bir bakım, öz bakım haline geldi artık. Tabii ki, tabii ki. Yani şöyle, tabii ki yaşlanma karşıtı kişinin cilt yapısına uygun, işte cilt altı dokuların, işte yağ dokunun, ligamentlerin, kemik yapısının yaşlanmasına uygun destekler yapılması tabii ki çok aslında artık günümüzün gerekliliği de diyebiliriz. Tabii ki herkes bunları yaptırmak zorunda değil ama bir yandan botoksu bile yaptırmaktan çekinen, botoksu bile diyorum ama hani bizim daha basit gördüğümüz, hani daha doğallığı neredeyse hiç bozmadan yapabildiğimiz uygulamalardan biri mezoterapi dışında botoks aslında. Onu bile çok abartı şekilde gören ve onu hiçbir şekilde yaptırmak istemediğini söyleyen insanlar var. Bu insanlar muhtemelen korkuyorlar, yüzlerinin değişmesinden korkuyorlar. Çünkü çok fazla estetik, işte botoks yaptıran insan olduğu için çok fazla kötü sonuç da görüyoruz. Çünkü bu uygulamalar sonuçta kişinin yüzüne uygun, işte kas paternine uygun yapılmadığında tabii ki doğalından uzak değişik sonuçlar elde edilebiliyor açıkçası. Evet. Yoksa biz botoksla aslında hani kaş estetiği bile yapabiliyoruz. Belirli bir seviyede tabii ki hani kasların el verdiği ölçüde. Ama tabii ki böyle bir korkan bir grup da oluştu. Çok fazla estetik yapıldığı için Yani son en çok dönemde. dolgu korkutuyor, ben size söyleyeyim Esra Hanım. Dolgu kelimesini duyunca birçok insan bir takım o sosyal medyada dolaşan o kötü görüntüleri gördük ya. Evet. O mesela korkutuyor. Sonra düşündüm hani gerçekten biraz da korksun insanlar. Hani bilmediği şeyi yaptırmasın esasında. Evet. Yani bu bence de çok doğru. Hekim çok önemli, Evet. malzeme çok önemli. Hani Aynen. araştırıp gidip görüşüp değil mi öncesinde? Çok önemli. Hani öyle merdiven altı, bilinmedik. Aynen. Çünkü mesela doktor, hekim olmayan birinin bunları uygulamaması gerekiyor normal şartlarda değil mi? Mutlaka tabii ki. Yani şöyle korkması dediniz ya, evet biraz da korkması aslında iyi bir şey. Hani ben hep derim ki aslında estetik en konservatif, yani korkarak biraz daha korumacı yaklaşmamız gereken alan. Çünkü niye? Siz sağlıklı bir insana yine sağlıklı kalacak ölçüde ama daha da işte atıyorum görünümünü güzelleştirecek, onu daha mutlu edecek bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Hani hasta bir insanı iyileştirmeye çalışsanız okey. Ama siz sağlıklı bir insana bir uygulama yaparken bu kişi de bir yan etki geliştiğinde ve onun hayat kalitesi düştüğünde bu çok ayrı bir meseleye geliyor. O yüzden mutlaka dediğiniz gibi hani çok koruyucu bir şekilde yaklaşılması gerekiyor. Ki şu an dediğimiz gibi aslında çok
fazla estetik uygulama yapıldığı için doktor dışı uygulamalar, işte merdiven altı uygulamalar da çok. Onun dışında merdiven altı ürün de çok. Hem botoks, işte mezoterapi olsun, dolgu olsun. Bunlar gerçekten ciddi sıkıntılara sebep olabiliyor. Hani biz bunu belki biz hani atıyorum ben dermatolog olduğum için daha çok görüyorum dolgu komplikasyonu. Evet, değil mi? Görmeyen birisi için belki bu çok hani nadir görülen gibi bir şey olabilir ama o kişi de o komplikasyon görüldüğü zaman onun bütün hayatını çok kötü yönde etkiliyor ve o ihtimal onun için %100 olmuş oluyor yani. Çok kötü etkiliyor. Yani iş yerinde düşünün. Bütün hayatını. Bütün hayatını, özel hayatı. Tabii yani yani çocuklarının karşısına bile çıkamayan tanıdığım evet. hastalar var yani. Var değil mi? Maalesef var. Ya çok üzücü gerçekten. Evet. Peki bu selfie'ler, sosyal medya işte yani filtreler Evet. esasında hayatı başka bir yöne sanki böyle çevirdi. Şimdi biz yıllardır, ben 30 yıldır televizyonda hani ünlü bir insanım, çalışıyorum, televizyondayım. Mesela kendimizi görmeye daha alışkın insanlarız. Evet. Ama normal insanlar mesela fazla çekimlerle değildi. işi olmayan insanların Aynen. daha fazla kendini görmeye başladı. Dolayısıyla şuramda da şu vardı, buramda da bu vardı deyip biraz değil mi overdose bir şeyler olabiliyor. Aynen. Aslında geçen hani Michael Jackson'la ilgili konuştuğumuz durum Evet. gibi. Hani aslında ünlü insanlar için evet bu biraz daha alışıldık bir şey. Siz 30 yıldır kendinizi ekranda görüyorsunuz ve bir yerden sonra bu psikolojiye bir şekilde alışıyorsunuz. Bunu kendi içinizde regüle ediyorsunuz ama son işte özellikle bu 2010 şeyden sonra Covid pandemisinden sonra çok daha fazla insanlar sosyal medyadaki o görüşmeler arttı, selfie'ler arttı. Öyle olunca sürekli insanlar kendilerini artık hani fotoğrafını çekiyor, gözlemliyor. Fotoğrafını çekiyor, gözlemliyor. Ayrıca selfie'lerde sonuçta farklı açılardan çekildiğinde fotoğraflar kişinin yüz yapısı çok farklı görünebiliyor. Yani atıyorum burnu olduğundan büyük görünebiliyor, çenesi olduğundan geri görünebiliyor. Ve bu bir yerden sonra insanların psikolojisini bozmaya başlayabiliyor. Bir de şöyle bir şey var. Siz aynaya baktığınızda atıyorum sizin için değil ama işte ünlü olmayan bir insan için Tabii. normalde aynaya bakıyor. Kimse onu eleştirmiyor. Sadece bakıyor. Belki kendisine bir kusur görüyor ama kimse onu özellikle görmüyor. Ama sosyal medyada öyle değil. Siz bir fotoğraf paylaşıyorsunuz. Onun altına bir sürü eleştiri gelebiliyor. Ardından işte atıyorum senin şuranla da sen şunu yaptır. İşte öyle gelen çok hasta da var. Yani hastalarımız daha çok işte bana dudak dolgusu önerdiler. İşte atıyorum elmacıklarımın belirginliği azalmış gibi hani böyle dışarıdan gelen eleştirilerle gelebiliyor. Ben o noktada şey diyorum hani kendi iç sesinizi duymanız lazım. Çünkü bir yerden sonra o dışarıdan gelen sesleri biz içselleştiriyoruz ve onları sanki kendi sesimizmiş gibi işte dudak dolgusuna ihtiyacım var, şuna ihtiyacım var. Aslında bundan ziyade şey diyorum hani aynaya bak ve gerçekten neden rahatsızsın ama sen neden rahatsızsın? Hani bunu söyle aslında. Hani, Evet, kendin neden rahatsızsın değil mi? evet. Yani esas hani bence bir estetik yaptırmak için hani en önemli şeylerden biri onu yapmak. Hani o kendi iç sesini duyabilmek, neden rahatsız olduğunu önemli bir şey o karar için. Doğal ve sağlıklı görünmek bence yeni lüks. Neden böyle oldu? Yani doğal ve sağlıklı görünmek, yine ben sağlıklı beslenmeyi de içine eklemek istiyorum. Evet, Sağlıklı çok beslenmek, temiz beslenmek, Evet. Doğallık çerçevesinde hani güzel kalmak, hani güzelliğe o şekilde bakmak lüks olarak. Yani yeni lüks bu, değil mi? Evet, yani şöyle dediğiniz çok önemli. Sağlıklı bir yaşam tarzı zaten çok önemli. Yani işte siz mesela spor yapıyorsunuz, ben sizi takip ediyorum, Evet. sağlıklı besleniyorsunuz. Bunlar gerçekten çok önemli çünkü sizin hani hücresel olarak da daha genç kalmanızı sağlıyor. Yani evet belki atıyorum dışarıdan da desteklemek önemli ama içeriden de bunu desteklemek çok çok önemli oluyor. Bütüncül, yani bir bütün Evet, olarak değil yani mi? bu sayede siz dışarıdan daha az müdahaleyle daha iyi, hani daha iyi görünebilirsiniz. Bu da ne sağlıyor? Sizin daha doğal, kendinize daha yakın görünmenizi sağlıyor. Atıyorum kişi çok sağlıksız besleniyorsa, sağlıksız bir yaşam tarzı varsa daha fazla müdahaleye ihtiyaç duyuyor. Geçmişte de hiç atıyorum cildine yönelik bir yatırım yapmadıysa, cilt altı dokularına yönelik herhangi bir yatırım yapmadıysa orada kolajen sentezini destekleyecek. Bu sefer kişi bir anda atıyorum 50 yaşında geldiğinde
mesela cerrahiye gitmesi gerekebiliyor veya daha fazla uygulama, daha fazla dolgu yapılması gerekiyor. Bu sefer de kişi doğalından uzaklaşıyor. Yani artık aslında yeni lüks, yani doğal ve sağlıklı görünmek. Hani işte atıyorum sen dudak dolgusu yaptırmışsın, işte elmacık dolgusu yaptırmışsın gibi, hani o kişi birden içeri girdiğinde bu algının oluşması değil de ya bu kişi ne kadar güzel, ışıl ışıl, dinç görünüyor, sağlıklı görünüyor. Aslında belki de bunu elde etmek önemli. Yani ben hastalara da diyorum, hani sen gittiğinde birisi sana dudak dolgusu yaptırmışsın, işte elmacık dolgusu yaptırmışsın dememeli aslında. Hani ya sende bir şeyler var, hani bir güzel görünüyorsun. Evet, orada top top o görüntülerin olmaması gerekiyor. Evet. Esra Hanımcığım çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, Çok ne güzel keyifliydi. bilgilendirdiniz. Çok keyifliydi. Her zaman beklerim. Beraberiz Teşekkürler. zaten. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.